Bir münazara sırasında rakibiniz sizi köşeye sıkıştırsa ve sizin de bir cevabınız yoksa ne yaparsınız? Bu durumdan sıyrılmak için ne yapmanız gerekir? Tabii ki kırmızı ringa balığı safsatasını kullanmanız gerekir. Şimdi bu şekilde söyleyince o neymiş ya falan diyebilirsiniz ama aslında hepimiz bunu farkında olarak veya olmayarak yapıyoruz. Kırmızı ringa balığı safsatası nedir ve tartışmalarda rakibiniz size karşı bunu kullanırsa ona nasıl yanıt vermelisiniz? Gelin videonun devamında hep beraber öğrenelim. Kırmızı ringa balığı safsatasında rakibin dikkatini dağıtmak için konuyla ilgisiz bir bilginin verilmesi ve tartışmanın başka bir yöne kayması sağlanır. Bunu bir örnekle açıklayalım. İşte o zaman aslında bunu hep yaptığımızı anlayabilirsiniz. Diyelim ki bir fabrikanın atıklarını dereye boşalttığı fark edildi. Bunun ardından gazeteciler fabrikanın sahibine neden atıkları dereye döktüklerini, doğayı kirlettiklerini sordu. Fabrikanın sahibi de onlara şöyle cevap verdi. Benim ürettiğim ürünler olmadan bir dakika bile duramazsınız. Ben çok önemli bir iş yapıyorum vesaire vesaire. Bu durumda fabrika sahibi ne yapmış oldu? Konuyu doğaya verdikleri zarardan saptırıp yaptığı işin önemine dikkat çekti ve ilgiyi dağıttı. Normalde bunu yapmamış olsa daha fazla para kazanma hırsından dolayı atık filtresi almadığını söyleyerek haksız olduğunu dile getirmiş olacaktı. Ama böyle demedi ve konuyu saptırarak haksız olduğu iddialarını doğrulamadı da yalanlamadı da. Aradan kolayca sıyrıldı. İşte yaptığı bu şeye kırmızı ringa balığı safsatası deniyor. Peki neden kırmızı ringa balığı? Nereden geliyor bu isim? Onu da şöyle açıklayalım. 1807'de köpekleri tavşanı kovalamaktan vazgeçirmek için yoğun bir şekilde kokan tütsülenmiş balın işe yaradığını söyleyen İngiliz gazeteci William Cobbett'ın bu taktiği metaforlaşmış ve kırmızı ringa balığı safsatasının isim babası olmuştu. Tahminlere göre safsatanın isminin doğrudan kırmızı ringa balığı olması da ringa balığının tütsülendiğinde renk değiştirerek kırmızılaşmasından geliyordu. Gerçi Cobbett'ın bu iddiası Efsane Avcıları adlı televizyon şovunun 148. bölümünde test edilmiş ve yanlış olduğu kanıtlanmıştı ama yine de bu isim artık kavramlaşmıştı. Kırmızı ringa balığı safsatası polisiye kitaplarında da çokça kullanılıyor aslında. Çünkü daha kitabın başında katilin kim olduğunun belli olması pek istenilen bir durum değil. Bu yüzden yazar dikkatleri katilin üstünden çekebilmek için başka karakterlere şüpheli davranışlar veriyor. Böylece siz tavşanı kovalamak isterken kırmızı ringa balığı sizin dikkatinizi dağıtıyor ve sizi hedeften saptırıyor. Özellikle Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes kitaplarında kırmızı ringa balığını ustaca kullanarak gerilimi tırmandırmayı ve okuyucuyu şaşırtmayı başarmıştır. Kırmızı ringa balığı safsatasını anlamışsınızdır artık. Peki bu safsatayı size karşı kullanan kişiye karşı nasıl karşılık vermelisiniz? Öncelikle yeniden benzer bir soru sorarak odağı konuya çekmeyi deneyebilirsiniz. Ancak rakibiniz hala kaçmaya devam ediyorsa o zaman farklı yollar denemeniz gerekir. Mesela kırmızı ringa balığı kullanımına işaret etmeden konunun değişimini kabul edebilirsiniz. Bu yaklaşım bazen tartışmanın makul ve verimli bir zemine çekilmesinin tek yoludur. Bazı durumlarda en iyi eylem planının bu olduğunu unutmayın. İçinde bulunduğunuz durumda en olumsuz sonuç diyaloğun kesilmesi ise kırmızı ringayı ifşa etmek mantıklı değildir. Bazen rakibinizin dikkate değer hiçbir şey söylemeden kırmızı ringa kullandığını fark ettiğinizde ve tartışmanın anlamsız bir şekilde devam etmesinin hiçbir kazanıma yol açmayacağından emin olduğunuzda kırmızı ringa kullanımının tartışmayı anlamsız kıldığını açıklayarak diyaloğa son vermeye karar verebilirsiniz. Ancak ne yapacak olursanız olun, rakibinizin kırmızı ringa balığını bilinçli mi yoksa bilinçsiz mi kullandığını anlamalısınız. Çünkü eğer karşınızdaki kırmızı ringa balığını bilinçli kullanmamışsa ve siz bunu ifşa etmişseniz, rakibiniz de ona saldırganca bir yaklaşım sergilediğiniz görüşüne yol açabilir. Rakibiniz kendisine saldırdığınızı düşünecek olursa fikrini değiştirmek konusunda daha katı bir tutum benimseyebilir, bu da tartışmanın arzu etmeyeceğiniz bir şekilde dönüşmesine yol açar. Bu durumda rakibin hal ve hareketlerini gözlemlemek oldukça önemlidir. Yani eğer münazaralara katılıyorsanız kırmızı ringa balığı safsatasını akıllıca kullanmayı ve rakibin kullandığı kırmızı ringa balığına karşı önlemler almayı ihmal etmeyin. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı ve bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın.